Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel iki ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Bir tanesi şöyle açık renk, düz bir ip. Bir tanesi de şöyle batik bir ip. İkisi de bebe yünü. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. Bunun ikisiyle harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım, hazırladım şöyle. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 4 olacak. Her model 10 ilmekten oluşuyor. Sonuna 4 ilmek ekleyeceğiz. Şu şekilde hazırladım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra şöyle düz ördüm. Düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Ben iki model üzerinden anlatacağım. Önce açık renk ipimizle başlıyoruz. Diğer aralarda da batik olan ipimizi kullanacağız. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın üçüncü sıra ön yüzünde. Diğer renk ipime geçiyorum. Ben şöyle düğümledim. İpimi hazırladım. Buna geçiş yapalım. Şöyle çevireyim. İplerim birbirine dolaşmasın. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeği dahil. Daha sonra devamındaki 6 ilmeği düz örelim. Batik ipimize geçtik. Onunla 6 ilmek düz örelim. 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 4 ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 4. Evet. 4 ilmek örmeden aldım. Sıradaki şöyle bu ipimizi biraz geniş tutalım şöyle. Çok çekerek durmasın. İlmeklerimizi çekmesin şu arkada duran ipimizi. 6 ilmek batik ipimle düz örüyorum. Evet, 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra kalan 4 ilmeğimi yine örmeden aldım. Kenar ilmeği dahil. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Yine bu 4 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sağ şişime. Daha sonra ipi arka tarafa aldım ve sıradaki şu 6 ilmek batik iple ördüğüm 6 ilmeği düz örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde
4 açık renk olan ilmeğimi yine örmeden aldım. Batikle ördüğüm 6 ilmeğimi düz olarak ördüm yine. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 4 ilmeği tekrar örmeden aldım. Ön yüzünde de bunları örmeden almıştık. Yine arka yüzünde örmeden aldım. Tekrar ipimi arka tarafa aldım. Bu 6 ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Batik olan 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden aldım. Açık renk olan ilmeklerimi örmeden aldım. 5. sıra ön yüzündeyim. Açık renk ipime geçtim. Batik olan ipimi bıraktım. Açık renk ipime geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha doğrusu örelim bunda, ip değiştiriyorum çünkü. Evet, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeğiyle beraber 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğim ve şu batik olan ilmeğimin birini yer değiştireceğim. Bu 2 ilmeği aldım. Ön taraftan sağ şişime geçirdim. Arkadan da şu batik olan ilmeğimi öne getirdim. Daha sonra bunları düz olarak ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Devamında 4 ilmek düz, bu batik olan ilmeklerimden 4 tanesini düz ördüm. Bir tanesi kaldı. Bununla da bu 2 ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle batik olan ilmeğimi arka taraftan aldım. Açık renk olan 2 ilmeğimi de tekrar getirdim. Sol şişimin önüne taktım ve bunları düz olarak ördüm. Yine kalan 2 ilmeğimle şu batik olan ilmeğin birini yer değiştiriyorum. Bu ikisini arka taraftan aldım. Batik olan ilmeğimi de, pardon ters yaptım şimdi ben bunu. Bunları önden aldım. Batik olan ilmeğimi arka taraftan aldım. Şişimin önüne taktım. Ortada bakın ikisini buluşturmuş olduk şöyle. Bunları düz olarak örüyorum. Ve devamında 4 ilmek düz, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kalan şu bir batikle şu 2 ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum. Batik olan ilmeğimi arka taraftan, açık renk olan 2 ilmeğimi de önden aldım. Şişimin önüne taktım. Daha sonra bunları düz olarak ördüm. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İlmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. 7. sıra ön yüzündeyim. Yine açık renk ipimizdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde açık renk ipimizle ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. 9. sıra ön yüzündeyim. Yine batik ipime geçiyorum.
Batik ipimi aldım. Şöyle kenar ilmek dahil 5 ilmek batik ipimle düz örüyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm batik ipimle. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden alacağım. Bakın şu 4 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek örmeden aldım. Daha sonra 6 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5, 6 ilmek düz olarak ördüm. İpim arka tarafta 4 ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki 5 ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Kenarlarda 5 ilmek olacak, ortalarda 6 ilmek batik iple örülecek. Kenarlar yarım dilim olacağı için 5 ilmek. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu açık renk ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. 4 ilmek örmeden aldım. İpi arkaya geçirdim. 6 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi yine örmeden aldım. İpi arkaya geçirdim. Sıradaki 5 ilmeğimi düz ördüm. Bu batik olan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şöyle ilmeğimi çevireyim, ipimi arka tarafa geçirdim. Tekrar açık renk ipime geçiyorum. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğiyle dahil 4 ilmek düz ördüm açık renk ipimle. Bu bir ilmeğimle şu 2 ilmeğin yerini değiştireceğim. Aldım. Arka taraftan batik olan ilmeğimi aldım. Ön taraftan şu 2 açık rengimi tekrar aldım ve sol şişime taktım. Bunları düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi buradaki bir ilmek ve şu 2 düz olan ilmeğimi yer değiştireceğim. Şöyle batik olan ilmeğimi arka taraftan getirdim. Bakın bu 2 ilmeğim ortada buluştu şöyle. Bunları da düz olarak ördüm. Daha sonra ortada 4 düz ilmek, 4 düz ilmek, kalan son ilmeğimle bu 2 ilmeğimi şu araya geçireceğim. Bu batik olan ilmeğimi bu araya geçireceğim yine. Arka taraftan aldım. Bu düzleri de önden aldım, sola taktım. Ve düz olarak ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimle bu ikisini yer değiştiriyorum. Önden düzleri aldım. Arka taraftan batik olan ilmeğimi aldım ve öne getirdim. Tekrar bu 3 ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra sıra sonunda 4 ilmek düz. Kenar ilmeğim de dahil 4 ilmek düz ördüm. 11. sıramızı tamamladık. 12. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 12. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. Modelimiz 12 sıradan oluşmakta. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Model hep bu 12 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, gösterişli bir model. İsterseniz batik ip kullanmayabilirsiniz. Evde kalan artık iplerinizle o ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Birkaç renk, şöyle her sırasını bir renkten yaparsınız. Benim bu batik ip kullandığım sıralarda siz farklı renkler iplerle de yapabilirsiniz. Bakın, buna farklı bir renk, burada farklı bir renk kullanarak da iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle batik ipe de gayet güzel oldu. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İkinci kez kuracak olursak burada yaptığımız işlemin aynısını birinci sıradan tekrar başlayarak devam edilecek. Model böyle. Bir parça da daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bunu lastiksiz yaptım. Sadece ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Bunda da hazır lastik uyguladım. Evet, model böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle kabartmalı görünen modellerden. Modelin arka yüzü böyle. Bunu istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, patik, çorap yapımında hepsinde kullanılabilir. Bebek battaniyesinde, dediğim gibi farklı renklerde kullanabilirsiniz. Böyle batik renklerde tercih edebilirsiniz. Benim batik ipim kısa geçişli batiklerdendi. Bunda da daha güzel göründü diye düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız, ne yapacaksınız bu modelle? Onları da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.